Merhabalar, hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videoda yine böyle rengarenk artan ipleri, artan motifleri değerlendirme projesi var. Çok tatlı bir çanta yapacağız. Bunun için şöyle biriktirdiğim motiflerim var. Büyüklü, küçüklü, çeşitli projelerden kalan. Şöyle bir kısım motifler düz motifti. Onları da böyle süsledim. Dümdüz olmasın diye. Şu düz örülmüş bir motifti. Üzerine bu motifi aplike yapıp işledim. Şöyle bir şey oluştu. Şu motifi böyle süsledim. Şöyle bir parça vardı. Bunun üzerine işledim, süsledim. Böyle. Şimdi bunlarla çok tatlı bir çanta yapacağız. Evet, çanta için şöyle bir burs kullanıyorum arkadaşlar. Şöyle. Bunun ölçüsünü vereyim. Şöyle iç kısımdan ölçtüğümüzde 24 santim. Şöyle bakın. Yani dıştan dışa değil, içten içe 24 santim genişliğinde bir burs kullanıyorum. Şöyle bir sap kullanacağım. 2 tane. Evet. Şimdi başlayalım. Evet. Şimdi kalıp olarak da şöyle bir keçe kalıp hazırladım. Şöyle bakın. İnce bir keçe. Öyle çok kalın bir keçe değil. Ve kumaşla kapladım bunu. Şöyle. Şimdi bunun ölçüsünü vereyim. Evet. Bu kalıbın şablonu böyle arkadaşlar. Bu şekilde sizler de bu ölçülere bakarak rahatça çıkarabilirsiniz. Şöyle göstereyim. Ekran görüntüsü alabilirsiniz. Evet. Şimdi bu kalıbı şöyle kenarlarından dikeceğim. Şu şekilde. Düz tarafı içe bakacak şekilde. Şöyle kenarlarından dikip şu kısmı da şöyle tabana dikip bir kalıp olarak hazırlayacağız. Önce bu kalıbımızı dikelim. Evet, şöyle kenarlarından bakın iğneledim. Şöyle dikiyoruz. Evet, bu şekilde kalıbımızı dikip hazırlayalım. Evet, keçe astarı diktim böyle bakın kenarlardan tabandan şöyle. Şimdi şu kenar kısımlarda şu kadar bir miktar açıklık bırakıyoruz her iki yanda. Şimdi motifleri bu keçenin üzerine iğneleyeceğiz ama tersten iğneleyeceğiz arkadaşlar. Çünkü buradan dikeceğim için dikiş kısımları terse gelsin diye. Şöyle bak, burası düzü, şöyle iğneliyorum. Şöyle. Aynen puzzle yapar gibi yerleştireceğiz motifleri. Şöyle. Mesela bunun yanına şöyle bir motif koyacağım. Hemen bitişiğine. Şöyle. Evet. Bu şekilde iğne yamuldu. Bu şekilde iğneleyerek bütün keçeyi kaplayalım. Evet, şimdi motifleri tersinden böyle iğneledim. Puzzle gibi yerleştirerek böyle bakın her tarafına böyle yerleştirdim, iğneledim. Şimdi dikişe başlayacağız. Evet, dikerken sadece motifleri birbirine dikeceğim. Şu astara dikmeyeceğim. Şöyle.
Evet. Bakın, keçeye değdirmeden şunu şöyle koyayım. Evet. Keçeye değdirmeden, yani şuna batırmadan sadece motifleri böyle birbirine dikiyoruz. Şöyle. Evet, böyle sağlam bir dantel ipliği kullanıyorum ben. A ipi. Sağlam bir iplikle şöyle dikiyorum. Evet, bakın, buraya dikmiyoruz. Sadece motifleri dikiyoruz birbirine. Evet, böyle bütün motifleri birbirine dikelim. Evet, motifleri birbirine dikme işlemini tamamladım arkadaşlar. Bütün motifleri diktim. Her tarafını. Şimdi iğnelerini çıkaralım ve örgümüzü kalıptan çıkaralım. Şöyle. Evet, bakın ayrılıyor. Evet, bu şekilde sökelim. Evet arkadaşlar, ördüğümüz örgüyü kalıbından çıkardık. Şöyle bakın, şu şekilde. Evet, şimdi bu bursu takmak için şu ağız kısmına 2 sıra sık iğne yapacağım, hiç büzdürmeden, aynen ölçüsüyle. Evet, şimdi şöyle doğaçlama şu yırtmaç kısmından başlıyorum sırayla. Evet, bütün ağız kısmını, çantanın ağız kısmını dümdüz sık iğne yapıyoruz. Evet, bu şekilde devam edelim. Evet, çantanın ağız kısmına 2 sıra bu şekilde sık iğne yaptım. Şöyle düz bir hat oluştu. Evet, şimdi bursu saracağım. Böyle tığ işi sık iğne yaparak iyice dolana kadar etrafını döneceğiz. Evet, şu kenardan başlıyorum. Şöyle. Bunun bir sayısı yok. İyice kapanana kadar metal kısmı. Böyle sık iğne yapıyoruz. Evet. Şöyle bakın. Böyle devam edeceğiz. Evet. Bu şekilde sık iğne ile kaplayalım. Evet. Kalıbından çıkardım arkadaşlar. Şöyle. Şu içine bu iç astarı dikeceğiz. Yalnız onun öncesinde şöyle askılarını diktim. Şu dikiş izleri astarın içinde kalsın diye. Evet. Şimdi bunun içine astarı yerleştireceğiz. Şöyle yerleştirelim. Evet, bu şekilde iğneledim. Bakın şu ördüğüm sık iğne sırasından itibaren. Şimdi bunu güzelce dikeceğiz. Şöyle şuradan başlayarak şuradan dikeyim. Şöyle ince ince dikelim.
Sonra bursunu takacağız. Çantamız tamamlanmış olacak. Evet, astarı diktik. Şöyle bakın. Keçeli astarımız dikildi. Şöyle kenardan ince ince. Evet. Şimdi bursumuzu dikeceğiz. Şöyle bakın. Şu kısımlar şuradan dikilecek. Şöyle kendi ipliğiyle dikeceğim. Evet. Şimdi şu kısımlar şöyle yana gelecek. Şöyle. Bunu güzelce yerleştireceğiz. Şöyle. Sonra şuradan şuraya kadar bu kısmı dikeceğiz. Sonra şu yan kısmı şöyle dikeceğiz. Çok hafif büzülmesi gerekecek. Evet, başlayalım. Evet, her iki taraftan da eşit olması için şöyle tam orta noktadan dikmeye başlıyorum. Şöyle sırayla ilmekleri alarak dikiyoruz. Şöyle. Evet, bu şekilde ince ince dikerek bursumuzu da sabitliyoruz. Çantamız tamamlandı arkadaşlar. Bursunu da diktim. Bu şekilde. Böyle. Evet, içine bakalım. Evet, bu şekilde. Evet, bir de şöyle bakalım. Böyle çok tatlı, rengarenk, cıvıl cıvıl bir patchwork çanta oldu. Son derece sıra dışı ve özel. Evet, böyle. Taban kısmı da böyle. Evet. Arkadaşlar, umarım faydalı bir video olmuştur. Diğer projelerimde görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.